Unreal Engine için sahneler üretmekteyiz biz ekip olarak. Biz burada Unreal Engine içerik ekibi olarak yapılan Virtual Production'da kullanılan 3D sahnelerden sorumluyuz. Bu sahnelerin ilk fikir aşamasından aslında son üretim aşamasına kadar biz burada aktif rol oynuyoruz. Projelerimize başlamadan önce çeşitli referanslar buluyoruz. Projelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Bir blockout çıkarıyoruz. Bu referanslara göre biz 3D çalışmalar yaparak onlara aslında sürekli bir revizyon işlemiyle ilerliyoruz. Storyboard geldikten sonra biz previzlerini çıkarmaya başlıyoruz bu noktada. Hangi oyuncunun hangi dekorla interaksiyon halinde olduğunu görmüş oluyoruz. Bizim sanal ve real dünyamızı eşleyebilmemiz için dekorların da birbirini takip eden ve birbirinin aynısı olması gerekiyor. Sahneleri üretirken iki unsur var. Aslında bir tanesi artistik taraf, bir tanesi de teknik taraf. Bu artistik tarafı genelde görüntü yönetmeniyle tasarlıyoruz ama tabii ki de biz de tasarımda büyük ölçüde biz tasarlıyoruz. Tasarımları oluştuktan sonra teknik taraf devreye giriyor. Burası da hem optimizasyon hem de bazı şeylerin iyi çalışması yönünde. Bunları da hem oyun sektöründen hem film sektöründen iki sektörden birleştirip yapıyoruz. Bu sahnelerin, bu 3D içeriklerin üretim sürecinde bazen bu içerikleri tamamen sıfırdan modellediğimiz 3D programlarda ürettiğimiz oluyor. Bazen ise bizim çok geniş bir sahne kütüphanemiz var ve bu sahne kütüphanesini sürekli genişletmeye devam ediyoruz. Bu program aslında daha çok oyun için kullanılan bir program ama biz burada bunu oyun değil de daha çok film sektörüne Virtual Production sisteminde entegre ederek kullanıyoruz. Unreal Engine'in yanında kullandığımız farklı 3D programlar da var, Blender gibi. Birçok farklı workflow'u bir araya getirerek bir üretim süreci oluyor içerik ekibinde. Sonrasında da Virtual Production'da kullanılan Disguise isimli programla bunları entegre ederek aslında bir sahneyi arkadaki LED wall'lara verebiliyoruz bu sayede. Unreal Engine'de render almaya başladık biz. Böyle bir deneyimimiz oldu. Bu neyi sağlıyor? Aslında açtığımız sahnenin devamlılığını render olarak da görebiliyoruz. Teknolojinin ilerledikçe çok daha gerçekçi hale geliyor. Daha sonra ise projemizin sunum kısmına geçiyoruz. Burada çeşitli kontrolleri sağlıyoruz, çeşitli optimizasyonlar yapıyoruz. Daha sonrasında üretimlerimiz tamamlandıktan sonra hangi dekorun nereye yerleştirileceğini biz teknik planlarla stage'imizin üstünde gösteriyoruz ve geleneksel sanat ekibimiz gelip bu dekorları buraya yerleştiriyor ve bizim hangi açıdan, hangi lensle çekeceğimizi daha öncesinden bildiğimiz için buna göre arkadaki perspektifimizi de ayarlamamız gerekiyor. Kontrollerimizi sağlıyoruz Prelight'ta. Tekrar bir brief olduğunda ertesi güne yenilikleri yapıyoruz. Sahnelerimiz oluşuyor bu şekilde. Sahnelerimizi hazırladıktan sonra bizim burada yansıtıp bir yönetmenlerle, görüntü yönetmenlerimizle ve sanat ve bütün ekiple beraber burada bu kontrolleri yapıyoruz ki çekim esnasında teknik bir problem yaşamayalım. Bu previz gününde aslında bizim ışıkları nereye yerleştireceğimiz, dekorları nereye yerleştireceğimiz, hangi açılardan hangi hareketleri yapacağımız, bizim dekor yerleşimlerini önceden yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de aslında bazı iç mekan sahnelerimizde duvarlarımızı yerleştirdikten sonra buna uygun kalibrasyonlar almamız gerekiyor. Bu kalibrasyonun sebebi aslında duvarı direkt pürüzsüz bir şekilde devamlılığını sağlayabilmek. Biz de bu süreçten tabii ki de hem öğrenip hem de keyif alıyoruz.